Muğla'da öyle bir köy var ki, kadınlar başlarında çiçeklerle geziyor, eski taş evler hala geçmişi anlatıyor ve her sokak fotoğraf karesi gibi görünüyor. Burası Milas Çomak'ta. Bugün sadece bir köyü değil, yaşayan bir kültürü izleyeceksiniz. Muğla'nın Milas ilçesinde, zamanın biraz daha yavaş aktığı bir köy var, taş sokakların, eski evlerin, renkli kıyafetlerin ve çiçeklerle süslenen başların arasında, sadece bir köyü değil, yaşayan bir kültürü izliyorsunuz. Burası Çomak'ta. İlk bakışta burası sessiz bir Ege köyü gibi görünebilir. Ama biraz yaklaşınca, taş duvarların, ahşap kapıların, eski evlerin ve insanların üzerinde saklı kalmış çok daha derin bir hikaye başlar. Çomak Dağı'da evler sadece barınmak için yapılmış yapılar değildir. Her duvar, her pencere, her avlu geçmişten bugüne taşınan bir yaşam biçimini anlatır. Bu köy evlerinde taşın serinliği, ahşabın sıcaklığı ve emeğin izleri yan yanadır. Kapı önleri, avlular, ocak başları ve eski odalar, bir zamanlar kalabalık ailelerin, düğün hazırlıklarının, günlük işlerin ve köy sohbetlerinin sessiz tanıklarıdır. Bugün bu görüntülerde dolaşırken, aslında sadece eski bir evi değil, bir hayat düzenini, bir aile hafızasını ve kaybolmadan önce görülmesi gereken bir kültürü izliyoruz. Çomak Dağı özel yapan şeylerden biri de köyün kadınlarıdır. Rengarenk geleneksel kıyafetler, ipek kumaşlar, işlemeli parçalar, altın takılar ve başlara takılan çiçekler. Burada kıyafet sadece giyilen bir şey değildir. Kimliktir. Hafıza ve ait olmaktır. Her renk, her desen, her aksesuar, köyün geçmişinden gelen bir anlam taşır. Bu kıyafetleri gördüğünüzde, karşınızda sadece güzel bir görüntü değil, kuşaktan kuşağa aktarılan bir kültür durur. Abla bir bakar mısın? Bakarım da. Bak. Çekersin tabii çekin. Hediyelerimizden bakın işte. Sizi gelecekte bekliyoruz burada. Ay gözlerin ne güzel maşallah. Buyurun ve hediyelerimizden bakın işte. Aldım işte bak. Hem bizden almadın ama. Bizden de almadın. Fotoğraf çekip ama. Fotoğraf kulübümüzün ziyareti sırasında, köyün özel kıyafetlerini giymiş genç kızlar objektiflerimize eşlik etti. Onlar kameraya sadece poz vermediler. Bir köyün zarafetini, geleneğini ve yaşayan mirasını taşıdılar. Çünkü Çomak Dağı'da güzellik sadece renklerde değildir. Bir duruşta, bir bakışta, bir yürüyüşte, bir kapı önünde bekleyişte saklıdır.
Bu yüzden fotoğrafçılar için Çomak Dağı sıradan bir rota değildir. Burada ışık başka düşer. Taş duvara yaslanan bir figür, eski bir kapının önünde duran geleneksel kıyafetli bir genç kız. Avluda oturan bir kadın ya da başındaki çiçeklerle yürüyen bir köylü. Her sahne, sanki yıllar öncesinden bugüne kalmış bir tablo gibidir. Ama Çomak Dağı sadece fotoğraf veren bir köy değildir. Burada hayat hala devam eder. Eski köy evlerinin içinde, günlük yaşamın izleri görülür. Ocaklar, eşyalar, avlular, duvar dipleri, merdivenler ve kapı eşikleri. Hepsi bu köyde hayatın nasıl aktığını anlatır. Bir evin içinde dolaşırken, geçmişle bugün arasındaki sınır incelir. Burada modern hayatın hızından uzaklaşıp, emeğin, sadeliğin ve dayanışmanın izini takip edersiniz. Çomak Dağı'da zaman, takvimden çok insanın ritmine göre akar. Sabah kapı önlerinde başlayan hareket, gün içinde evlerin, avluların ve sokakların arasında devam eder. Olsa yetinmez. Şöyle gidelim. Senin ismin nedir? Eminler Kastan Hatır. Emine Keskin Hatice. Hatice. Memnun olduk, teşekkür ederiz. Çok güzel köyünüz. İpek yapıyormuşsunuz. Muhtardan öğrendik. Bunlar geldi kaldıran. Geride kalmamış. 10 kişi 10 aile yapıyor diyor. İpekçilik diyor. Eskiden ani başlı olurdu. Hı. Şimdi azaldı kadar. Ne olurdu? İpek işi. İpek işi azaldı mı? 10 aile yapıyor diyor ama. Dokuyan evde ipeğe dokumamız yok da. Ha, dokuma mı gelecek diyor. Dokuma istedim diyor valilikten. Hayırlısı olsun inşallah. Hadi hayırlı olsun. Sağ olasın, teşekkür ettik. Böyle yeni bir saatinde gün çıkartıyor musun? Hadi canım. Kimi zaman bir sohbet, kimi zaman bir hazırlık, kimi zaman da sadece sessiz bir bekleyiş. Ama bütün bu sadeliğin içinde çok güçlü bir görsel dünya vardır. İşte bu yüzden Çomak Dağı, sadece gezilecek bir yer değil, dikkatle bakılması gereken bir yerdir. Çünkü bazı köyler vardır, sadece görülmez, dinlenir, hissedilir ve kameraya kaydedilse bile, asıl etkisi insanın içinde kalır. Söylediğim o su gibisin maşallah. Maşallah. Çektin mi? Evet çok güzel. Harika. Tamam. Muhteşemsin. Şimdi de. Çekiyoruz madem, modelliğe gelmişsin. Güzeller güzeli Fatma. Arkada arabayı almışsın. Kaç yaşındasın? Oh bebeğim ya, güzelliğe bak. Bu videoda Çomak Dağı'nın taş evlerini, geleneksel mimarisini, köy yaşamını, özel kıyafetli kadınlarını ve fotoğraf kulübümüzün objektifinden yakaladığımız anları izleyeceksiniz. Bazı sahnelerde bir kapının önünde duracağız. Bazı sahnelerde eski bir köy evinin içine gireceğiz. Bazı sahnelerde ise renklerin, çiçeklerin ve geleneksel kıyafetlerin arasında Çomak Dağı'nın yaşayan ruhuna yaklaşacağız. Bugün birçok yerde gelenekler sadece özel günlerde hatırlanırken, Çomak Dağı'da kültür hala günlük hayatın içinde nefes alıyor. Belki de bu köyü bu kadar etkileyici yapan şey tam olarak bu. Burada geçmiş, müzeye kaldırılmış bir hatıra değil. Hala sokakta yürüyor. Hala evlerin içinde yaşıyor. Hala insanların üzerinde renk renk taşınıyor. Ve biz bugün, bu yaşayan mirasa biraz daha yakından bakıyoruz.
Eğer eski Ege köylerini, geleneksel mimariyi, kültürel kıyafetleri ve fotoğraf gibi duran gerçek hayat sahnelerini seviyorsanız, Çomak Dağı sizi şaşırtacak. Çünkü burada her sokak bir kadraj, her ev bir hikaye, her kıyafet bir kültür belgesi. Her insan ise bu köyün canlı hafızası. Şimdi gelin, Milas'ın bu özel köyünde birlikte dolaşalım. Çomak Dağı'nın taş evleri, renkli kadınları, geleneksel kıyafetleri ve eski köy yaşamı arasında, kaybolmadan önce görülmesi gereken bir kültürün izini sürelim. Burası Çomak Dağı, Muğla'nın renkli, zarif ve hala yaşayan köy hafızası. Olsun otur abla otur lütfen. Buyurun. Buyurun. Arkadaşlar 200 yıllık binadasınız. Burası 200 yıllık bina, eşimin atalarından kalma. Kimler bunlar? Dışarıdan gelen misafirlerimizin gördüğü ev bizim ev. Ben burayı 25 yıldır açıyorum. Çok beğeniyorlar, çok misafirimiz geliyor buraya. Eskiden burada arkadaşlar 7 kişi yaşamışlar tek odada. 4 çocuk, bir anne, bir baba, bir de kayınvalide. 7 kişi tek odada. Her şey buraya ait. Bir tek lavabosu eksik buranın. Lavabolar da eskiden olabildiği kadar evden uzakta olurmuş. Şu köşede banyosu var bütün tane. Şurası. Kovayla suyunu götürüyorsun, duşunu alıyorsun. Şurası döşeklerin konulduğu yer, yüklük. Şurası çanaklık. Mutfağımız, tabakların konulduğu yer. Biz çanaklık deriz. Şu tabakların olduğu yere de biz aymalık deriz. Aymalık. Ayrıca Atatürk gazetesi çok eski bir gazete. Hangisi? Şu gazete. Ocağımız, yemeklerin piştiği yer. Buralar pencere. Taş evlerin özelliği yazın serin, kışın sıcak. Açınca o bunaltıcı sıcaklarda bile çok serin oluyor burası. Çok eski pille çalışan radyomuz var. Kasa gibi kullandığımız dönme dolap. Aynalı sandığımız. Çok eski gardolap. Bu da kayınpederin annesinin 130 yıl önce düğünde giydiği gelinliği. 130 yıllık gelinlik bu. Şu kenardakiler gümüş. Şunlar gümüş arkadaşlar. İpek mi? Kumaşı ipek. Aynen. Herhalde dağılmış o yüzden. Aynen. Artık 130 yıl geçince üstünden. Bu da eşimin ve kardeşlerimin büyüdüğü beşik. Teyze nasıl? Hayatta yaşıyor 92 yaşında. Geçen geldiğimizde görmüştük. Annen mi? Kayınvalidem. Görmedik. Kayınpederini çekmiştik biz. Allah rahmet Evet. eylesin. 10 yıl oldu o da öleli. Biz demek ki bayağı oldu. Ayakkabılar Evet. gençler. Evet. Bir dakika gençler. Bir şey çağırdı. Ben gencim ya. Nasıl arkadaşlar? Beğendiniz mi evi? Çok güzel. Herkes çok beğeniyor. Orijinal hali tek boyama yani Telefonu evin bende geldi. yapıldıktan sonra hiçbir tamirat olmadı buraya. Geçen sene ben geldim aynıydı. Bir de o Kaç senelik burası? 200 yıldan fazla hadi. 200 yıldan fazla. Hı hı. Cam içlerinde ahşap oymalar var ya. Ben de açıyorum kapıyı. Kimseden giriş parası almıyorum. Şöyle bir şeyler hazırladım. Bunlardan alıyorlar arkadaşlar. Alırsanız memnun kalırım. Evet. Evet.
Dikiş makinesi de var. Yıldız da gelsin buraya. Yıldız. Şöyle oturacak. Burada da bir de eşyalarla çekelim. Modeliniz var bak. Modelimiz kızımız. güzel. Evet. mi oldu acaba? Esra'cığım. Kalkıyorum. Biraz tarsana. Işığa doğru gelsene. Işığa doğru gel. Evet, ışığa doğru Ha, yüzünü de oraya çevirdiğinde oradan çevir. çok güzel oldu. Evet, süper. Biraz ışığa da evet, Biraz yüzünü daha oraya çevir. ışığa gelmen lazım. Ha, Yüzünü oraya çevir. biraz daha öne. Şöyle bak kolyelerimiz de var. Daha önce geldiğimde almıştım. Öyle mi? Yanınızdan mı almıştınız? Bunlardan başı bozuk diyorum. Bebeklerimiz var bak, kurutulmuş sebzelerimiz var. Bunlar ipek hozası. İpek bu ne kadar? Satılık değil diyecek şimdi. Yok satılık. Aksesuar olarak alıyorlar bunu. Nereye takıyorlar? Bak böyle. Evet. Evet takıyor.